Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Bugün de bu güzelliği yapalım birlikte. Bakın böyle çok güzel 3 boyutlu bir örgü modeli çalıştım size. İki tarafından da aynı güzellikte görünen bir model bu. Şöyle bakın, şahane bir örgü. Bununla bebek battaniyelerinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Sizler daha da farklı fikirlerde kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hemen birlikte örmeye başlayalım. Şöyle bakın, 5 ve 3 milimlik bir tığ ile öreceğim. Yani orta kalınlıkta bir tığ ve orta kalınlıkta bir iple size örgümü anlatmaya çalışacağım. Hadi alın gelin ipinizi, tığınızı, birlikte örmeye başlayalım. Önce ipimizi tığımıza alalım. Bakın şöyle. İlk zemini zincirden oluşturacağız. Zincirin üzerine vuracağız. Bakın alt zemini gayet güzel ve şık görünüyor. Şöyle zincirler çekerek başlayalım. Çok sıkı zincirler çekmeyin. İlk başladığınız sıranız sıkışık olmasın. Bu bize yeterli. Şimdi bakın şuradan tuttum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 tane zincir çekip tığıma ipimi alarak bu tuttuğum yere bağladım. Ve buraya 2 kere de çekerek 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Tığıma tekrar ip aldım. Aynı yere bir kere daha batırdım. 2 kere de çektim. Şöyle 2 trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekip tığıma ipimi alıp aynı noktaya yine 2 trabzan yapacağım. 1 ve 2. İpimi aldım. Aynı noktaya ikinci trabzanımı da yaptım. Buraya toplamda 4 trabzan, bir zincir yapmış olduk. Tığıma ipimi tekrar alıp alttan 1, 2, 3, 4. zincirime batırdım ve buraya bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım. Bir zincir ve yine aynı noktaya 2 tane daha trabzanımı yapacağım. Şöyle bakın. Hiç zincir çekmeden ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. zincirime batırarak bir trabzan yaptım. Yeniden bir tane daha. Bir zincir, aynı yere bir trabzan daha. Şöyle 4 trabzanlar yapmış oluyoruz. Arada bir zincirimiz var. 1, 2, 3, 4. zincirime batırıp aynı yere 2 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir, tekrar aynı noktaya bir tane daha ve yine dörtledim burayı. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3, 4. zincirime batırdım. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı yere bir tane daha. Bir zincir ve yine aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. İlk sıramı bu şekilde hazırlamış oldum. Kenara geldiğimizde 1, 2, 3. zincire tek bir trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Tekrar çevirdim. 4 zincirle yukarıya çıkmış oldum. Bakın bunların hepsinde ayrı ayrı çalışacağız. Şimdi 4 trabzan yapmıştık. Arada bir zincirli. Birinci trabzanımı bıraktım. İkinci trabzanımı tığımın üzerine aldım. Tepe noktaya batmadım. Bakın şöyle aradan girdim ve trabzanı aldım. Tığımın üzerine aldım. Ve buraya bir trabzan yaptım.
ikinci trabzanın üzerine. Zincirin içine tek bir trabzan ve burayı ikilemiş oldum. Bir zincir, ipimi aldım ve yine aynı bu zincir olan yere bir trabzan yaptım. İpimi aldım ve hemen bakın yine buradaki öndeki trabzanı tığımın üzerine alarak 2 kere de çektim ve yine buraya 4 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi hiç zincir çekmeden bakın. Şu birinciyi ve sonuncuyu kullanmayacağız. Şu 2 trabzanı kullanıyoruz. Bir ikinci trabzanı hemen tığımın üzerine aldım. 2 defa da çektim. İpimi aldım. Zincirin içine bir trabzan. Burası şimdi 2 oldu. Ve burada bir zincir çektim. İsterseniz 2 de çekebilirsiniz. Aldım ipimi ve bakın yine zincirimin içine bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı tığımın üzerine aldım. Tepeye batmadım. Aldım ipimi. Tekrar göstereceğim. Bakın burada bir ikinci trabzanı tığımın üzerine aldım. Tepeye batmayacağız. Bir trabzan yaptım. Boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine bir tane daha yaptım. Şimdi 4. trabzanımı hemen ilk görünen trabzanı tığımın üzerine aldım ve yaptım. Bakın 4'ü yine tamamlamış oldum. 4 mantığıyla ilerleyeceğiz. Birinci değil ikinci trabzanı tığımın üzerine aldım. Boşluğun içine bir trabzan yaptım. Bir zincir ve yine aynı boşluğun içine bir tane trabzan. Ve görünen trabzanı hemen ilk görüneni tığımın üzerine alarak yaptım. Ve 4 demiş oldum. Sonuncuyu da yapalım. Ve sıramın sonuna geldim. Bu örgüde tığ biraz kalın kullanın. Şöyle 4 tane yaptım yine. Şu kenardaki zincirimin en tepedekine batırarak buraya bir tane yine tek trabzanımı hazırladım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek dönelim. Ve bakın örgümüzün öbür yüzüne geldik. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Tığımıza ipimizi alalım. Birinci trabzanı değil ikinci trabzanı tığımın üzerine aldım. Ve bir trabzan yaptım. Zincirin içine bir trabzan. Bir zincir, aynı boşluğun içine bir trabzan. Ve sıradaki trabzanı tığımın üzerine alıp bir trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeyeceğiz geçişlerde. Bakın öbür kalıbıma geldim. Birinciyi değil ikinciyi tığımın üzerine aldım ve çektim. Boşluğun içine bir trabzan. Bir zincir, aynı yere bir trabzan daha. Ve görünen trabzanı tığımın üzerine alarak devam ettim. Bakın görüntü iyice netleşmeye başladı. Bu sırayı da bir alttaki gibi örerek tamamlayacağız. Şöyle. Şimdi burayı ben tamamlayacağım. Ve şekil daha net gözükmeye başlayacak. Hiç sıkmadan örüyorum. Çünkü sıkarsam taş gibi bir görüntü olur ve örneğim aslından çıkabilir. Ve sonuncuyu da yaptım. Şöyle kenara geldiğimizde hiç zincir çekmeden zincirimizin tepe noktasına bağlayalım. 4 zincir çekip tekrar döndüm. Şöyle göstereyim. Bakın oluştu. Şuradaki yuvalar bakın daha net gözüküyor. Kuş yuvası gibi çok güzel duruyor. Ve yine bakın dörtlü grup olarak
Birinciyi bıraktım. İkinciyi tığıma aldım. Boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ve şöyle 4 dedim. Sayımız 4. 4 trabzan. 2 tane yapıp araya bir zincir çekiyoruz. 2 taneyi yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve örgümüz bu şekilde ilerliyor güzelliklerim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şunu bir satır daha örüp size bu renkte bakın daha bir farklı gözüktü. Yuvalarım daha belli oldu. Biraz örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu renkte çok güzel durdu. Katmanları daha belli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın bu da açık renkte olanı. Ama koyu renkte daha güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Paylaşarak, sosyal medyalarınızda ve gruplarınızda paylaşarak destek çıkarsınız. Abone değilseniz de abone olarak benimle birlikte örmeye devam edersiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.